Herkese tekrar merhaba. 8 Haziran 2023 tarihinde Ankara'dan başladığımız Norveç Nordkapp karavan gezimize bir haftalık Baltık başkentleri kruz seyri arası vermiştik. Son limanımız olan Stockholm ile ilgili tecrübelerimizi sizinle paylaşacağız. Seyrimizin son limanı Stockholm. Helsinki'den akşam 4 gibi ayrıldıktan sonra geminin rutin faaliyetlerine katılıyoruz. Çeşitli Kruz limanından Stockholm şehir merkezine ulaşmanın birkaç tane alternatifi var. Aslında 2,5-3 kilometrelik bir yürüme mesafesinde ama gün boyu gidiş geliş ve orada şehir içi dolaşmaya hesap ettiğimiz zaman bir ulaşım vasıtasını kullanması gayet mantıklı. Yerdeki çizgiler sizi alternatif rotalara yönlendiriyor. Alternatif olarak küçük tekne turlarıyla karşıya geçebiliyorsunuz. Ayrıca toplu ulaşım, otobüsle şehir merkezine gelebiliyorsunuz. Yine gemi organizasyonundaki servisler ve hop-on hop-off otobüsleriyle de şehir merkezinde ya da şehrin içerisinde çeşitli bölümleri gezebiliyorsunuz. Geminin ayarladığı shuttle servis fiyatları yetişkinler için 17, çocuklar için 15 avro. Gemiden 300 metre yürüme mesafesinde Londra Viyadük otobüs durağından şehir merkezine ulaşabiliyorsunuz. Stockholm şehir içi ulaşımı ve güzergah planlaması yapabileceğiniz SL uygulamasıyla hem bilet alıp hem güzergahlarınızı belirliyorsunuz. Biz 2 adult, yani 2 yetişkin bir çocuk için 24 saatlik sınırsız ulaşımı tercih ettik. Bu ulaşıma şehir içerisindeki adaya gidiş geliş tekne gezintisi de yani tekne ulaşımı da dahildi. Gayet pratik ve ekonomik oldu. Otobüsle Eskişehir merkezinde indikten sonra liman boyunca yürüdük ve Kraliyet Sarayı'na ulaştık. Kraliyet Sarayı'ndan sonra Evert Taubes terası ve belediye binasını gezdik. Belediye binasından merkez istasyonuna 7 numaralı tramvaya binerek Abba Müzesi ve oradaki eğlence parklarını gezdik. Küçük vapurla Stockholm Kalesi'nin bulunduğu adacığı, sonrasında tekrar aynı vapurla Eskişehir merkezine gelerek rotamızı tamamladık. SL uygulamasından aldığınız biletler burada da geçerli. Yani SL amblemi olan feribotlarda
kullanabilirsiniz. Buradan Stockholm Kalesi'ne ve Appa Müzesi'ne doğrudan gidiş geliş ulaşımları sağlayabilirsiniz. Hem de bir deniz havası almak gayet güzel. Rota ve tur alternatiflerini de buradan değerlendirebilirsiniz. Deniz kenarından ilerleyerek Kraliyet Sarayı'na doğru gidiyoruz. Using the brackets, the metal banks, I will show you later, even the wings. Kraliyet Sarayı'nın büyük bir bölümünü ücretsiz gezebiliyorsunuz ama ücretli gezilecek yerleri de mevcut. Sarayın hemen ilerisinde Nobel Müzesi bulunmakta. Buradaki meydanda gayet güzel vakit geçirebilirsiniz.
La reina, la reina. Down and the quarters and remember what it said. Kadın ikincisi şöyle. Şimdi ben Evert Taubes terasından sonra belediye binasına doğru yürüyerek ilerledik. Avrupa'daki birçok belediye binası gibi Stockholm Belediye Binası da tarihi bir yapıya sahip, gezip görülmesi gereken yerler arasında. Herhalde Cuma gününün olmasının da etkisiyle birçok çift evliliklerini burada resmileştirmiş. Belediye binasından sonra T merkezi istasyonuna yöneldik. Yol boyunca birçok alışveriş caddesi ve eğlence mekanları var. Stockholm'de güzel zaman geçirmek isteyenler için birçok alternatif mevcut. Biz T merkez istasyonundan Yedinoğlu tramvaya binerek ABBA Müzesi'nin de bulunduğu rotayı tramvayla şehri gezmek istedik. ABBA Müzesi'nde indikten sonra Luna Park'ın yakınından geçerek tekrar vapurla Stockholm Kalesi'nde bulunduğu adacığa geldik. Bu ABBA Müzesi'nin hemen karşısında Skansen Açık Hava Müzesi var. Burası ücretli ama içerisi İsveç'in tarih dokusunu yansıtan birçok aktivite var. Zamanı olanlar ve ücreti uygun görenler için tavsiye edilir. Yedinoğlu tramvay hattında hep beraber Stockholm'u geziyoruz.
Biz bu durakta inmedik. Yedinoğlu tramvayın sonuna kadar giderek dönüş istikametindeki durakta indik. Böylelikle Yedinoğlu tramvayı tamamlamış olduk. Följer avståndet mellan vagn och plattform. Park'ın yanından feribota binerek karşı adacığa geçtik. Bu adacıkta Stockholm Kalesi, Modern Sanat Müzesi, Oyuncak Müzesi ve denizcilikle ilgili çeşitli kurumlar mevcut. Burada yaptığımız feribot yolculukları da satın almış olduğumuz sınırsız ulaşım ücretine dahil. Şimdi bu adacığı biraz gezelim. Adada Apple Map aracı da dikkatimizi çekti.
Adadan Kraliyet Sarayı'na doğru bir karayolu da mevcut. Buradan da gidebilirsiniz ama biz küçük vapurla şehir merkezine gelmeyi tercih ettik. Gayet keyifli. Normal tekne turlarını pek aratmıyor. Tavsiye ederiz. Lokal olarak metro ve tramvayları denedikten sonra otobüsle tekrar gemiye ulaştık. Kruz gemileri Stockholm Kruz Limanı'na doğrudan ulaşamıyorlar. Bir kanal boyunca ilerleyerek Kruz Limanı'na varabiliyorlar. Bu kanal bazı yerlerde çok daralıyor. Ve 1-1,5 saatlik bir mesafeden sonra açık denize ulaşıyorlar. Bu kanal boyunca geçiş gayet güzel ve keyifli. Başta söylediğimiz gibi Stockholm bu kruz gemisinin son limanıydı. Cumartesi günü tam gün denizde seyir yaparak pazar sabahı saat 8'de Kiel'e varması planlı. Dolayısıyla 7 günlük kruz seyri tamamlanmış olacak. Gayet keyifli ve eğlenceli bir yolculuk oldu. Bu Stockholm 50 günlük seyrimizde ilk 3 sırada gezilmesi gereken şehirler arasında tavsiye edebiliriz. Stockholm, St. Petersburg ve Budapeşte gayet güzel ve keyifli şehirlerdi. Herkesin tabii tercihleri 1, 2, 3 değişebilir ama Stockholm görülmesi gereken güzel bir yer. Tavsiye ederiz. Kiel Denizcilik Festivali'nde görüşmek üzere. Sevgili